Arkadaşlar merhaba. Nalan Yılmaz ben. Bilişim teknolojileri öğretmeniyim. WordPress serisinin yeni bir videosuyla sizlerle birlikteyim. Bu videoda sizlere WordPress ortamında hazırladığımız bir site sayfasında düğme yani button'ı nasıl yerleştirebiliriz ve nasıl optimize ederiz onu anlatacağım. Hiç vakit kaybetmeden videoya başlıyorum. Bu arada serinin dışında gelen arkadaşlar için, dinleyiciler için serinin ilk 2-3 videosunu izleyebilirseniz eğer, localhost'ta, bakın yukarıda belli zaten, localhost'ta sistemi yapılandırdığımı ve bunu nasıl yaptığımı ve bunu neden yaptığımı, öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Bu videoları izledikten sonra tekrardan buraya gelebilirsiniz. Şimdi butonları işleyebilmek amacıyla çalışmama yeni bir eleman ekliyorum arkadaşlar. Yazı ekleyeceğim. Yeni yazı ekle simgesini tıklayarak kendime SEO uyumlu bir başlık oluşturmak istiyorum. WordPress'te, WordPress'te hatta şu P'yi büyük yapıyorum çoğunlukla. WordPress'te düğme ya da diğer adıyla button nasıl eklenir diye bir başlık hazırlayarak devam ediyorum. Şimdi, düğme ekleyebilmek amacıyla yukarıya ve aşağıya bir iki tane paragraf eklemek istiyorum arkadaşlar. Bu paragrafları WordPress'in kendi sitesinden WordPress'in kendi sitesinden bulup, şurada buradaki bir iki paragrafı çalışmaya ekleyip görsel anlamda biraz daha zenginleştirilmiş bir sayfa hazırlamak istiyorum. Şimdi bir paragraf daha ekleyeceğim arkadaşlar. Aşağı kısımda şöyle. Bakın hatta burada bir H3 tagı olarak nitelendirilebileceğim bir eleman da var. Şöyle paragraf ve bunu da ekledim. Bunu H4 olarak ekledi. Tamam, sıkıntı yok. Şuraya bu iki yani şuradaki H elemanıyla bakın belge ön izleme yani component tree'yi açarsam düğme bloğu ekleyin diye. Evet oraya düğme bloğu ekleyeceğim doğru. Fakat bunu bir başlık olarak almış tamam. Bunun üzerine yani tam şu ikisinin arasına buton eklemek istiyorum. Bir de altına buton eklemek istiyorum. Her ikisinde de farklı farklı yapılandırmalar yapacağım. Dolayısıyla mesela şu paragrafın üstüne geldim. Çok farklı yöntem var. Ben sonrasına ekle diyerek boş bir blok alanı yaratıyorum. Arkasından burada bir H4 tagıyla nitelendirilmiş bir manşet başlığı var. Bunun altına yani sonrasını ekle diyerek boş bir blok alanı daha yaratıyorum. Buradaki H4 başlığının üzerine ve altına söylediğim gibi butonlar yerleştirebilmek. Buton yerleştirebilmek için blok alanına geldiğimizde sağ taraftaki artıdan buton olup olmadığını kontrol ediyorum. Eğer burada buton yoksa hepsine göz alt diyerek blok elemanlarımın listesini buluyorum. Eğer burada aradığım zaman bulamazsam, aslında görüyorum şu anda düğmeler şeklinde, buraya butonlar ya da düğmeler yazmak için birkaç kelime yazdığınız zaman harfe duyarlı olan, sistem, IntelliSense sistemi size, varsaydığı blok elemanlarını karşınıza getirecektir. Düğmeleri seçiyorum. Bakın ilk eklediği düğme bu. Tamam, şimdi şu alanı kapatayım. İlk eklediği düğme bu. Burada arkadaşlar yan yana 2 ya da 3 tane buton ekleyeceğim, düğme ekleyeceğim ve bunların, tepkilerini size anlatacağım. Burada eklediğim düğmelerdeki amaç, kendi sitemin içinde hazırladığım diğer yazı sayfalarına link vermek. Zaten butonların veya düğmelerin amacı tıklandığı zaman bir işlemin yerine getirilmesi ya da bir yere gidilmesi, bağlantı oluşturulması. Bakın zaten üzerine geldiğiniz zaman yukarıdaki pop-up menüde bağlantı ekle kısmını görüyorsunuz. Gibi arkadaşlar yanına geldiğimde bir tane daha yanına geldiğimde bir tane daha düğme ekleyebiliyorum. Bu şekilde ekleyebiliyorum. Bir de düğmeler bloğunu şuradan seçip bakın altına 3 tane düğme eklediğimi gösteriyor. İstersem bunun içerisine de arkadaşlar
başka bir düğme daha buradan ekleyebilirim. Ya da fazla eklediğim bir düğme varsa onu kaldırabilirim, silebilirim. Mesela fazla eklediğim düğmeyi işaretledim. Buradan sil seçeneğiyle fazla düğmeyi silebiliyorum arkadaşlar. Şimdi tekrardan ekleyeyim. Evet, buraya tıklandığı zaman paragraf adındaki yazıma gitmesini isteyeceğim bir düğme. Buraya tıklandığı zaman görsel adındaki yazıma gitmesini isteyeceğim bir düğme. Buraya tıklandığı zaman da ne olabilir? İşte galeri adındaki yazıma gitmesini isteyeceğim bir düğme oluşturdum. Asla kaydediyorum. Size şunu göstermek istiyorum. Yazılarım bakın burada. Tıklandığı zaman hangi o paragraf düğmesine tıklandığı zaman şurada paragraf yazıma yani şu yazıma gitmesini isteyeceğim. Tamam mı? Eee, galeri düğmesine butonuna basıldığı zaman şu yazıma gitmesini isteyeceğim. Görsel düğmesine basıldığı zaman da görseli arıyorum. Şu yazıma gitmesini isteyeceğim arkadaşlar. Tamam. Şimdi devam ediyorum tekrardan. Düzenleye girerek sayfamı düzenlemeye devam ediyorum. Şimdi öncelikle düğmelerin içinde bulunduğu bir alan var. Yani şu. Bunun üzerine geldiğinizde pop-up menüde bakıp bu elemanı yukarı aşağı taşıyabiliyorsunuz. Düğmelerin yatayda hizalamasını ayarlayabiliyorsunuz. Düğmeleri ortalayabiliyorsunuz. Düğmeleri sağ hizalayabiliyorsunuz. Düğmelerin yine aynı şekilde pardon yanındakini görmedim. Dikeyde bulundukları alanda yukarıda, aşağıda ya da ortada hizalanmasını sağlayabiliyorsunuz dikeyde. Yanına geldiğim zaman düğmelerin normalde kapladığı alanın, genel alanının, paragraflarla aynı standart alan mı, yoksa daha büyük bir alan mı, yoksa tam genişlik mi olduğunu ayarlamaya çalışıyorsunuz. Bir deneyimleyelim isterseniz. Önce hiçbiri deyip normalde taslağı kaydedip arkadaşlar baskı ön izlemini görmeyi sağlayalım. Düğmelerin kapladığı alan neresi? Normalde paragrafımızın kapladığı alan aynı. Bunu aklımızda tutuyoruz. Düğmelerimize tekrardan gelelim ve bu sefer 1280 piksel genişlikte bir alanda yayılmasını isteyelim. Taslağı kaydedip refresh yaptığımızda bu sefer 1280 piksellik şu mouse'la çizdiğim alanın içerisinde kendilerini konuşlandırdıklarını görüyorsunuz. Ya da düğmeleri seçip bu sefer tam genişlikte konumlanmalarını isteyelim. Tam genişlikte konumlandıkları zaman aynen burada gördüğünüz gibi, taslağı kaydedip zaten, o deneme sayfasında da göreceksiniz aynısını. Ekranın yatayda tam olarak genişliğini kullandıkları göreceksiniz. Bu daha önceden de diğer elemanlarımızda kullandığımız özelliğin aynısı arkadaşlar. Tekrardan blok elemanımı getiriyorum ve tekrardan düğmelerimi varsayılan olarak 620 pikselde kendilerini yatayda hizalamalarını sağlıyorum. 3 nokta menüsü diğer tüm elemanlarda anlattığımız bütün özellikleri düğmeler bloğu içinde aynen alıyor arkadaşlar. Devam ediyorum arkadaşlar. Düğmeler bloğunu seçiliyken yani tamamı seçiliyken ne yapabiliyormuşuz? Aynı şekilde az önce şu düğmede yaptığımız gibi yatayda öğelerin hizalanmasını sağlayabiliyormuşuz. Ortada veya solda gibi. Ya da şurada iki tarafa yasla dediği zaman verilen boşluğun içerisindeki alanları, ortadaki boşluk alanları eşit dağıtacak şekilde düğmeleri yerleştiriyor yatayda. Tekrardan ben şöyle sağ hizalamak istiyorum. Düğmelerimizi doğrultusunu ayarlıyor. Yatay ya da dikey yerleştirilmesini sağlıyor butonlarımızı ve bu şekilde ayarlıyorum. Birden çok satıra kaydırmaya izin ver seçeneği şu anda aktif. Bunun anlamı şu. Eğer ben bu satıra birden çok düğme yerleştirirsem o düğmeler kendi genişliklerini bozmayacak şekilde şurada paragraf ifadesini yazmışım. Kendi genişliklerini bozmayacak şekilde alt satıra da kayacaklardır. İsterseniz deneyimleyelim. Buraya fazladan bakın birden çok ne eklemek istiyorum? Düğüm eklemek istiyorum. Şunları bu arada arkadaşlar sola hizala yapayım ve birden çok düğme eklenmesini sağlayayım. Buraya da tıklayabilirim. Niye almadı? Bakın alta geçti gördünüz mü? Bundan sonra ekleyeceğim düğme
düğmeler alanı için ayrılmış olan 620 pikselin yani standart genişliğin dışına taşıyacağı için bundan sonraki düğmeyi bir alta eklemiş olduk. Ctrl Z ile geri alıyorum. Sonradan eklediğim 3 tane düğmeyi. Ve bu seçenekte aynen anlattığımız gibi. Devam ediyorum. Yandaki stiller düğmesini seçtiğimizde düğmelerin içerisindeki yazıların büyük, küçük, large, x large gibi şekillendirmesini sağlayabiliyorsunuz. Varsayılan olarak small'da geldiğini dikkatinizi çekerim. Kenar boşluğunu ayarlayabiliyorsunuz. Düğmeler için ayrılan alanın kenar boşluklarını yani sağdaki soldaki elemanlı, yukarıdaki aşağıdaki elemanlara uzaklığını ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Daha geniş bir alanın içerisinde konuşlanıyor. Bloklar arası özellik ise düğmelerin kendi içerisindeki uzaklığını bu şekilde ayarlama şansına sahip olabiliyorsunuz. Varsayılan olarak bir birim şeklinde verilmiş arkadaşlar. Şimdi düğmelerin tamamı hakkında işlem yapabilirken aynı zamanda seçtiğiniz düğme için de işlem yapabiliyorsunuz. Biz bunu nereden anlıyoruz? Bakın belgeye gelelim. Bu düğmeyi ya da bu düğmeyi seçip düğmeler bazında da ayrı ayrı işlem yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ilk düğmeyi seçtim. Üstünde paragraf yazan düğme. Paragraf yazan düğmeyi ne yapabiliyorum? Kendi alanı içerisinde hareket ettirebiliyorum yatayda. Paragraf yazan düğmeyi tek başına kendi içerisinde diğerlerini de etkileyecek şekilde hizalamalarını ayarlıyorum. Şimdi öyle bir şey ki ben bir tek düğmenin üzerindeyim. Yatayda hizalamayı ayarlıyorum ama farkındaysanız diğer düğmeler de etkileniyor. Çok normal bir davranış modeli bu. Siz sadece tek bir düğmenin sola veya sağa yaslanmasını bekleyemezsiniz arkadaşlar. Bu şekilde kalsın. Yine aynı şekilde düğmenin bakın tek bir düğme üstünde ayar yapıyorum ama yatayda ekranın verdiği 620 pikselin 1280 piksele veya tüm yataya yayınlanmasında yine tek düğmeyle yapsanız bile diğer düğmeleri etkileyecek şekilde yeniden yapılandırıyor. Düğmelerin içerisindeki metinlerin ortalanmasını, sağ hizalanmasını ya da sola hizalanmasını sağlayabiliyorsunuz. Benim yapmak istediğim işleme geldim. Düğmeye link vermem. Şimdi arkadaşlar ben buna tıkladığım zaman düğmeye vereceğim linki ayarlayacağım. Burada düğmeye kendi sitemdeki bir yazıya gönderecek şekilde bir link vereceğim. Yazımın ismi şuydu hatırlarsanız. Sağ kaydediyorum ve çıkıyor. Yazımın ismi paragraf yani şuraya link verecektim tamam. WordPress paragraf blok elemanı nedir adındaki yazıma link verecektim. Akılda tutmaya çalışıyorum. Vermek istediğim zaman geldim linke yazı diyorum. Bakın hiçbir şey gelmiyor. Yani o yazı sayfasının bir şekilde IntelliSense özelliğiyle karşıma gelmesi lazım ama gelmiyor. Neden gelmiyor? Çünkü şurası çok önemli şu anda. Bakın benim paragraf blok elemanım henüz taslak, yayınlanmamış. Tamam. Ee, Yayınlanmayan bir yazıya ya da bir sayfaya siz link veremezsiniz. Bunun yayınlanması lazım. O zaman ben de ne yapıyorum? Yayınlanma olayıyla ilgili bütün özellikleri sonra anlatacağım şekilde saklı tutmak kaydıyla şuradaki kısımları arkadaşlar hiç dokunmadan yayınlıyorum. Tamam mı? Yayınlıyorum. Bakın şu anda hiç dokunmuyorum. O detayların hepsini size anlatacağım sonra. Şimdi yayınladıktan sonra arkadaşlar şu yanda ön izleme olarak kalmıştı. Yayınladıktan sonra arkadaşlar düğme butonuma tekrardan geliyorum. Bu arada şuna dikkatinizi çekerim. Paragraf yazısını yayınladığım zaman bakın bu yanından taslak ifadesi gitti. Aynı zamanda da yayınlanmış ifadesi geldi arkadaşlar. Yayınlanma tarihi ve saatiyle birlikte. Düğmelerimi tekrardan düzenliyorum. Buraya paragrafıma dedim ki gel bakalım link. Linkim WordPress'te yazılar olması lazım. Buraya başlığıyla birlikte yazayım. WordPress'te paragraf blok elemanı nedir? Gördünüz mü? Bakın yayınlanmış olduğu için listenin içinde geldi. Tıkladım.
Şu anda artık bu paragrafa link verilmiş durumda. Eğer siz bu paragraf düğmesine linki kaldırmak isterseniz şuradaki bağlantıyı kaldırı tıklarsınız. Linkin üzerinde değişiklik yapmak isterseniz edit düğmesini tıklarsınız. Değişikliklerden vazgeçerseniz vazgeç ya da kaydırma işlemi yapabilirsiniz. Paragrafa tıklandığı zaman açılacak olan yazı sayfasının yani paragraf blok elemanının anlatıldığı sayfanın yeni bir sekmede açılmasını istiyorsanız burayı tıklarsınız. Aynı sayfada açılmasını istiyorsanız tiki kaldırırsınız. Yeni sekmede açılacak şekilde oraya ben ne yaptım? Onay verdim. Şimdi taslağımı kaydediyorum ve düğmeleri anlattığım eee, yazı sayfamı çalıştırıyorum. Daha doğrusu ön izlemesini açıyorum. Paragrafın üzerine bakın geldiğim zaman neler görüyorsunuz? El işareti. Çünkü amacı zaten tıklanmak içindi. Paragrafı tıkladığım zaman yeni bir sayfada paragraf blok elemanının açıldığını görüyorsunuz. Şimdi aynı işlemi arkadaşlar ne içinde yapacağım? Görsel içinde yapacağım. Görselin ve galerinin anlatıldığı yazı sayfalarını önce yayınlayacağım. Arkasından buralara link vereceğim. Ne yapıyorum? Geldim. Görselin anlatıldığı, galerinin anlatıldığını buldum önce. Bunu ne yapıyorum arkadaşlar? Düzenleye geliyorum ve yayınla diyorum. Yayınla diyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Yayınlandı. Galeri yayınlandı. Şimdi gelelim görsele. Görseli de aynı şekilde yayınla diyorum ve yayınla diyorum. Bunları daha sonra size anlatacağım. Tekrardan söylüyorum. Şu anda hiç buralara takılmayın. Paragrafın yayınlandığını, artık taslak olmadığını, görselin yayınlandığını, taslak olmadığını, galerinin yayınlandığını, taslak olmadığını hem buradan hem de şuradaki sütundan görebiliyorsunuz saatleriyle birlikte. Şimdi düğmeleri anlattığım sayfama dönüp görsel bloğuma diyorum ki bana bir bağlantı hazırla. WordPress'te görsel ekleme. Tamam mı? Yeni sekmede açayım bunu da. Okeyliyorum. Galeriye geldim. Bağlantı ekliyorum. Galeri blok elemanı ekleme yazısına bağlantı veriyorum. Bunu da yeni sayfada aç diyorum ve bu şekilde getiriyorum arkadaşlar. Bir de deniyoruz bakalım hata var mı diye. Kaydedildi ve yeni sekmede açıyoruz. Görseli tıkladığımız zaman yeni sayfada sayfaya görsel ekleme yazımının geldiğini, galeriyi tıkladığımız zaman yeni sayfada sayfaya galeri ekleme yazımın geldiğini görebilirsiniz ve tasarıma devam ediyorum. Şimdi yan tarafına bir düğme daha ekleyeceğim. Burada da arkadaşlar, pardon burada eklemeyeyim. Başka bir şeyde, başka bir blok elemanı olarak ekleyeyim. Bunu kaldırıyorum arkadaşlar. Bunu kaldırmak için geldim buraya. Dördüncü düğmemi siliyorum ve kalkmış oluyor. Şimdi buraya yeni bir blok elemanı ekleyeceğim. Yine düğmeler olacak şekilde. Bakalım bu sefer kısa yollara düğmeler gelecek mi? En son kullandığım blok elemanı olduğu için otomatik olarak geldi zaten. Burada arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı'na link vermek istiyorum ve aynı şekilde Milli Eğitim Bakanlığı'na işte TÜBİTAK linki vermek istiyorum. Buraya bir düğme ekleyeceğim. Bu arada yukarıda bir şey dikkatimi çekti. Ben bunları genelde böyle anlattım ama tek tek şöyle anlatmadım zannedersem. Tek tek işaretledikten sonra şunu söylemek istiyorum. Bakın düğmeleri tek tek işaretlediniz ya. Normalde içindeki yazının uzunluğu kadar varsayılan bir ne veriyor size? Bir görsel alanı veriyor. Şimdi bu normalde düğmeyi böyle tek tek işaretlediğinizde mevcut alanın %50'sini kaplamasını ya da %75'ini kaplamasını sağlayabilirsiniz. Diğer düğmeler otomatikman bu alanın dışında kalan alanda konumlanmaya çalışacaktır. Bakın görsel ve galeri düğmeleri otomatik olarak biz ne yaptığımız için birden çok satıra kaydırmaya izin ver dediğimiz için o galeri sığmadığından dolayı %75'ini burası kapsıyor, %25'ini bu kapsıyor. Geri kalan alanda da yer kalmadığı için diğerini aşağıya attı. Eğer ben birden çok satıra kaydırmaya izin ver ifadesini kaldırmış olsaydım bu sefer %75'ini paragraf düğmesi kapsayacaktı. Geri kalan %25'i ise ikiye bölecek şekilde diğer düğmeler kullanacaklardı arkadaşlar. Bunun yerine bu düğmemi işaretleyip %50'sini kaplamasını sağlayabilirim. Asla kaydedip ön izlemede görüntülüyorum. Bakın nasıl bir
görsel oluştu. Şu şekilde bir görsel oluşmasını sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Devam ediyorum. Düğmelerimi işaretledim. Şurada size bunları anlatmıştım. Tek tek düğme için anlatmadım yalnız. Düğmeler bazında onu da aşağıda anlatayım. Hadi burayı hiç karıştırmayayım. Bu iki düğme üzerinde anlatayım onu da. Bakın yukarıda blok olarak düğmelerin üzerinde ve tek tek düğme araçlarının üzerinde yapılacak ayarlar bir kısmından bahsetmiştim. Şimdi gelelim buraya. Önce buna bir bakalım. Map'i tıkladığımız zaman hazırladığımız site dışında bir dış sayfaya, siteye bağlantı oluşturacağız. Nasıl oluşturacağız bunu? Tıkladığımız zaman bağlantı diyoruz. HTTPS olduğuna emin olduğum Milli Eğitim Bakanlığı için map.gov.tr adresini veriyorum arkadaşlar. Tamam mı? Veriyorum. TÜBİTAK içinde TÜBİTAK'ın sitesine tekrardan emin olmak amacıyla bakıyorum kısa yoluna. Şöyle. TÜBİTAK.gov.tr'ymiş. Tamam. Aynı şekilde buraya da geliyorum. HTTP iki nokta üst üste slash slash tubitak.gov.tr TÜBİTAK olarak mı yazmışlar? TÜBİTAK tabii ki böyle olması lazım. Bir an ben de tereddüt ettim. Ve kaydediyorum ve yeni sekmede izliyorum. Evet, tıkladığım zaman Milli Eğitim Bakanlığı sitesine bağlandığını görüyorum ve tıkladığım zaman TÜBİTAK'ın sitesine bağlandığını göremiyorum. Acaba onaylamadan mı yaptım? Bir saniye, bağlantıya gelelim. Evet, onaylamadan çıkmışım. HTTPS iki nokta üst üste slash slash www.tubitak.gov.tr diyorum. Aşağıya geldiğini görüyorum, onaylatıyorum ve çıkabiliyorum. Şimdi artık normalde taslağı kaydedip yayınladığımda, pardon yayınlama değil, ön izlediğimde, tıkladığımda TÜBİTAK'a bağlandığını göreceğim. Bakın aynı sekmede bağlanmasını özellikle istedim. Bunun da bu şekilde açıldığını görmeniz için. Şimdi düğmelerde burada gördüğünüzün dışında görsel anlamda değişiklikler de yapabiliyorsunuz. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı düğmesini tıkladım ve geldim stiller kısmına. Diyor, hatta şöyle yapayım arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı düğmesi yatay uzunluğun %50'sini, TÜBİTAK düğmesi de yatay uzunluğun %50'sini kapsasın. Bu şekilde bir görüntü olsun. Milli Eğitim Bakanlığı düğmesinin stillerine geldim. Diyelim ki rengini, eee, yazı rengini değiştirebilirsiniz. Yazı rengini lacivert şöyle mavi bir şey seçiyorum. Tamam mı? Şöyle oldu. Ve aynı zamanda arka plan rengini de ne seçeyim onun üzerine? Şöyle bir renk seçiyorum. Tamam, farklı bir renk olsun. Böyle bir düğme oldu. Düğmeye tıkladığım zaman başka neler yapabiliyorum? Tıkladığım zaman üzerindeki yazıların bakın büyüklüğünü, küçüklüğünü ayarlayabiliyorum. Düğmenin dışarıdaki alana göre iç dolgusunu arttırabiliyorum. Farkında mısınız? İç dolgu verdikçe düğmenin çapı genişledi. İçindeki içeriğin yani yazının kenarlara olan uzaklığı büyüdü. Devam ediyorum. İç dolguyu normal bir alana taşıyayım. Şöyle. Bu sefer de sağdan soldan aynı yapı yapıyorum ama alanın %50'sini kaplasın dediğim için ve burada da bir düğme daha olduğu için yanlardan bırakılacak olan boşluk benim istediğim şekilde ilerlemiyor. Dolayısıyla hani bu iç boşlukları veya dolguları verirken bu yan özelliklere de dikkat etmeniz gerekiyor. Devam ediyorum. Kenarlık verebiliyorum arkadaşlar. Mesela 2 piksel kalınlığında bir kenarlık verdim. Kenarlık rengini İstediğiniz şekilde seçebiliyorsunuz. Mesela kırmızı bir kenarlık rengi seçeyim, belirgin olsun diye. Aynı şekilde kenarlığın kalınlığını ve şöyle kenarların bakın pahlandırılmış olduğunu görüyorsunuz. Bu pahlandırmayı isterseniz şöyle 5 piksel gibi ya da 10 piksel gibi ya da 20 piksel gibi arttırıp 120 piksel yapmışım pardon. 25 piksel yapayım. 25 piksel yaptırıp bu şekilde ne yapabiliyoruz? Farklı kalınlıklarda da tabii ki pahlandırma verebiliyoruz. Kenarlarını ayarlayabiliyorsunuz. Size kalmış bir şey. Sitenizin genel konseptine, tasarımına kalmış bir şey arkadaşlar.
tıklıyoruz. Başka ne yapabiliyormuşuz? Şöyle bir bakayım. Başka. Evet, genel olarak yapabildiklerimiz bunlar arkadaşlar. Sanırım diğer bu stil özellikleri daha önce anlattığım diğer elemanlarda, blok elemanlarda anlattığım stil özellikleri aynı olduğu için çok da fazla üstünde durmuyorum arkadaşlar. Kendiniz de rahatlıkla bulabilirsiniz. Şöyle, şurada evet bu olay vardı. Bakın, düğmenizin içi dolgu, varsayılan siyah renkle doldurulmuş. Çevresini çizgili olarak seçtiğiniz zaman düğmeniz içi boş. Bakın şöyle bir efekt veriyor. Şöyle bir efekt veriyor. İçi boş, kenar çizgisi belirlenmiş şekilde gelmekte karşınıza. Ben eğer düğmenin burada mesela metin rengini değiştirirsem, tamam mı? Şöyle yaptım metin rengini. Bakın, kenar çizgileri de düğmenin şu seçtim. Çevresi çizgiliyken kenar çizgisi içi boş beyaz, kenar çizgisi de gördüğünüz gibi yazı ile aynı olacaktır. Yani siz içi boş düğme seçtiğinizde yazı rengi neyse kenar çizgileri de aynı renkte olacak. İçi de varsayılan olarak beyaz şekilde gelecektir. Son olarak taslağı kaydedip bir görünümün yeni sekmede nasıl göründüğüne bakacağım. Bu şekilde. Bakın, verdiği tepkiler bunlar. Şimdi, başka ne yapabilirim? Düşünüyorum. Başka bir şey. Evet, şu anda aklıma gelmiyor ama yapılacak olanlar bunlar. Linkleri anlattım, şekillendirmeleri anlattım. Bir şey daha göstereyim size. Masa üstünde bu şekilde görüyorsunuz ama şunları kapatayım. Bunun tablette nasıl gözükeceğini, bakın düğmeler tablette bu şekilde gözükecek. Eğer mobil cihazda bu sayfanız açılırsa nasıl gözükeceğini göreceksiniz. Farkında mısınız? %50 ayarlamıştık. Otomatikman şeyde de mobil cihazda da alanın %50'sini kaplayacak şekilde belirledi arkadaşlar. Yukarıda sadece bir tane düğmeye %50 verip diğerlerine vermemiştim hatırlıyorsanız. Dolayısıyla onlar kendilerini mevcut alanı dışına kendilerini hizalayacak şekilde ayarladılar. Bu detaylara da dikkat etmenizi isterim. Evet, çalışmamız bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.